Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yaz aylarına yavaş yavaş girdiğimiz bu günlerde hepimizin en az 5 kilo daha fazla olmasına sebep olan ödemden ve bunun için kullandığımız bromelain takviyesinden bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi bromelain ananas bitkisinin gövdelerinden ve saplarından elde edilen bir enzim karışımı. Bromelain proteolitik yani proteinleri sindiren bir enzim yapısına sahip ve en önemli özelliği anti-ödem olması, yani vücuttan ödemi atmamızı sağlaması. Bu nedenden dolayı da zayıflamak için sıklıkla başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Tabii bromelainin etkisi sadece ödemi atmak değil, daha vücut için birçok yararlı etkisi var. Bunların başında vücuttaki mukus salgısını azalttığı için astım, akut sinüzit, kronik bronşit veya bu mevsim geçişlerinde yaşadığımız bahar alerjisi gibi semptomları hafifletmesi bromelainin en önemli kullanım alanlarından bir tanesi. Bunların yanı sıra bromelainin anti-inflamatuar bir özelliği var. Yani vücuttaki inflamasyonu azaltan bir özelliği var. Bu sebeple de en çok kullandığımız durumların başında osteoartrit geliyor. Yani biz bunu halk arasında kemik iltihaplanması şeklinde söylüyoruz genelde. Bu tarz hastalığı olan kişiler için de sıklıkla tavsiye edilen ürünlerden bir tanesi. Bunların yanı sıra spor yaralanmalarında en çok tercih ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Gerek topikal olarak gerekse takviye olarak ağız yoluyla aldığımız bromelain oradaki ödemi, şişkinliği ve aynı zamanda ağrıyı da almasından dolayı sıklıkla tercih ettiğimiz ürünlerden. Anti-ödem etkisinden dolayı kilo vermeyi kolaylaştırmasından başka aynı zamanda sindirim sistemimizi de düzenleyen bir takviye. Bromelainin bu kadar iyi özellikleri varken yan etkileri var mı diye baktığımız zaman yan etkilerinin başında diğer bütün gıda takviyelerinde olduğu gibi bulantı ve kusma geliyor. Bunların yanı sıra yine damar içi pıhtılaşmayı azalttığı ve kan akış hızını artırdığı için özellikle menstrüel dönemdeki kanamalarda bir artış söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda yine bu özelliğinden dolayı kalp atış hızında fazlasıyla bir artışa sebep olabiliyor. O yüzden özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan, kalp damar problemi olan kişilerin bromelain takviyesini kullanmamaları gerekiyor. Aynı zamanda ginkgo biloba veya kurkumin gibi gıda takviyeleri kullanıyorsak da yine bu ikisini beraber kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Peki bromelain kullanmak için kesinlikle bunun takviyesini mi almamız lazım, yoksa dışarıdan yediğimiz yiyeceklerle aldığımız bromelain bize yeterli gelir mi? Şimdi biliyorsunuz ki bromelain en fazla ananasta var. Bunların dışında kivi, incir gibi meyvelerde de var. Ama biz dışarıdan ortalama bir bromelain takviyesi almamızla elde ettiğimiz miligramı ananas yiyerek elde etme ihtimalimiz yok. Yani bunun için günlük 1-1,5 kilo kadar bir ananas yememiz gerekiyor. Böyle bir durumda mümkün olmadığı için eğer bu tarz miligramlarda bir ürün kullanmak istiyorsak bunu takviye olarak almamız gerekiyor. Bromelain'in çok çeşitli dozlarda formları var. 150 mg'dan 1000 mg'a kadar giden, hatta bromelain'in içine başka bir takım zayıflamaya yardımcı olan ürünler eklenen çok çeşitli miktarları var. Şimdi peki biz hangi miligramı kullanmamız gerekiyor diye baktığımız zaman ortalama sağlıklı bir yetişkin için maksimum 500 mg zaten fazlasıyla yeterli olan bir doz. Bunun üstüne çıkmak kalp atış hızınızı bir anda çok fazla artırabilir. O yüzden 500 mg gayet yeterli ve ideal olan bir doz. Peki bromelain'i aç mı kullanalım, tok mu kullanalım, ne zaman kullanalım gibi bir durum söz konusu oluyor. Bromelain'i sabahları aç karnına kullanmayı öneriyorum. Çünkü bu tarz ürünler aynı zamanda tuvalete gitme sıklığını da artırdığı için akşam veya gece kullanımında uyku kalitenizin de bozulmasına sebep olabilir. Ki biliyorsunuz ki uyku kalitenizin bozulması da
zayıflamanın önündeki en büyük engellerden bir tanesi. O yüzden sabahları aç karnına birer tane böyle bir tablet veya kapsül almanız yeterli olacaktır. Çok sık duyduğum sorulardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bromelain bize herhangi bir yan etki yapmadı ve kullanmamızda bir sakınca oluşmadı. Ve böyle bir durumda biz bromelain'i bütün sene kullanabilir miyiz? Şimdi piyasada da özellikle internette, sosyal medyada biliyorsunuz ki çok fazla reklamı yapılan bir takviye. Ve işte bütün sene kullanıyorum, şöyle kilo verdim, böyle bilmem ne yaptım veya işte hiçbir yan etkisi yok, herkes kesinlikle güvenle kullanabilir denilen bir durum söz konusu. Şimdi birincisi bir insanın vücudunda bu kadar ödem veya inflamasyon olması söz konusu değil. Yani bütün sene kullanacağı kadar bir ödem veya inflamasyon varsa zaten böyle bir durumda bunun tedavisi için bir doktora başvurulması gerekiyor. Yani bromelainle bunu çözmeye çalışmak veya üstünü kapatmaya çalışmak doğru bir davranış değil. Bazı durumlarda kullanılabilir. Yani mesela işte kilo vermeye karar verdiniz. Bir an önce ödemleriniz gitsin istiyorsunuz. Evet, bir kutu 1 ay veya maksimum 2 ay size zaten yeterli gelecektir. Çünkü kullanmaya başladığınızdaki ilk 10-15 gün zaten ödeminizi atmanız için yeterli bir süre. Veya işte bir ameliyat sonrasında 1 haftalık bir kullanım o inflamasyonu, ödemi ve şişliği alacaktır. Veya çok sık seyahat ediyorsanız veya çok sık alkol alıyorsanız böyle durumlarda da hayatınıza dahil edebileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Ama kesinlikle bütün sene kullanalım, hani hiçbir yan etkisi yok, sürekli ödemimizi atalım deme durumu vücuttan istemediğimiz bir su kaybına da sebep olabileceği için böyle bir kullanımı kesinlikle önermiyorum. Bu arada bir de şunu belirtmem gerekiyor. Hamilelik döneminde böyle bir takviyenin kullanılması önerilmiyor. Emzirme dönemindeyseniz eğer de yine doktorunuza danışarak kullanıp kullanmamaya karar verebileceğiniz ürünler arasında bulunuyor. Bromelain ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Hepinize çok zayıf günler diliyorum. Hoşça kalın.